Lütfen kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Lütfen videoyu sonuna kadar seyredin ve bölümün tüm ayrıntılarını öğrenin. Dizinin son bölümünde yaşananları ve yeni bölümde yaşanacakları anlatacağız. Dizinin özet bölümünü seyretmek istemeyenler videoyu ileri sarabilirler. Bölüm bir çocuk parkında Yekta'nın Sahra'yı esir alması esnasında başlıyor. Hira Yekta'ya lütfen kızımı bırak diye yalvarmaya başladı. Polisler de Yekta'ya Sahra'yı bırakması için uyarıda bulundular. Yekta Hira'ya birazdan kızım ile birlikte buradan gideceğiz dedi. Yekta polislere kızımı asla bırakmam birlikte gideceğiz dedi. Sahra ise korkmaya başladı ve Yekta'ya baba beni bırak diye bağırdı. Hira Sahra'yı kaybedeceği korkusu yaşayınca aniden bir hamle yaptı. Hira direkt Yekta'nın silah tuttuğu kolunu tuttu ve onunla bir arbede yaşamaya başladı. O esnada Sahra sertçe yere düştü. Yekta Hira'ya karşı koydu ve onu yere fırlattı. Yekta silahı Hira'ya doğrulttu. Neyse ki polisler Yekta'ya ateş etmeye başladı ve Yekta yediği mermiler yüzünden yere düştü. Hira ve Sahra kurtuldu ve bir zarar görmediler. Dakikalar sonra bir ambulans geldi ve Yekta'yı hastaneye kaldırdı. Diğer tarafta ise Orhun ve Defne bir kafededirler. Orhun Defne'ye evlenme teklifinde bulunmuştu. O esnada Orhan'ın telefonu çaldı ve arayan kişi Erhan'dır. Orhan Defne'ye telefona bakmadan önce cevabını duymak istiyorum dedi. Defne Orhun'a sen hala Hira'yı severken ikimize de yazık olur dedi. Orhun Defne'ye senden hiçbir şey saklamıyorum ve seninle bir mantık evliliği yapmak istiyorum dedi. Defne Orhun'a bana değer verdiğinin farkındayım dedi. Orhun Defne'ye hemen karar verme birkaç gün düşün dedi ve telefonla Erhan'ı aradı. Erhan Orhun'a tüm olayları anlatmaya başladı. Dakikalar ilerledi, Hira ve Sahra hastanededirler. Bu arbedede Sahra sertçe yere düştüğü için kolunda kırık oluşmuştur. Hira Sahra'ya artık korkmana gerek yok ve kolunda kısa sürede iyileşecek dedi. O esnada Orhun telaşlı bir şekilde odaya girdi ve odadakilere iyi misiniz dedi. Sahra Orhan'ı görünce gülümseyerek Orhan amca dedi. Sahra ve Orhun sıkıca birbirlerine sarıldılar. Diğer tarafta ise Aziz Elif'e aşk itirafında bulunacaktı fakat cesaret edemedi. Elif Aziz'in iyi ki kendisine bir aşk itirafı yapmadığına sevindi. Aziz'in Elif'e sürprizleri bitmiyordur. Elif geçmişte ölen annesiyle bir mekana ziyarete gitmişlerdir fakat Elif o mekanın neresi olduğunu bilmiyordur. Elif'in anlatımına göre Aziz o mekanın neresi olabileceğini buldu ve Elif'i oraya götürdü. O mekan sahile yakın deniz manzaralı bir tepedir. Elif o bölgeye gidince etrafı tanıdı, hüzünlendi ve çok mutlu oldu. Aziz geçmişte Elif'e yaptığı kötülükleri unutmak için yaptığı iyilikler daha biçilemez gibiydi Elif için. Aziz ve Elif birlikte denizi seyredip eğlenceli dakikalar geçirdiler. Elif Aziz'den çok utanıyordur ama Aziz'in yanında olduğu zaman kendisini mutlu hissettiğini fark etti. Aziz Elif'in kendisinden hoşlanabileceği düşüncesine girdi. Ve Aziz Elif'e hoşlandığını söylemeye karar verdi. Diğer tarafta ise Orhun hala Sahra'nın hastane odasındadır. Sahra Orhun'a sarılarak uykuya dalmıştır. Hira Orhun'a Sahra uyudu, o bu süreçte çok yoruldu dedi. Orhan Hira'ya neler olduğunu bilmem gerekiyor dedi. O esnada odaya bir polis memuru girdi. Polis Hira'ya sizinle konuşmamız gerekiyor dedi ve ikili birlikte hastane koridoruna gittiler. Polis Hira'ya sizin sayenizde Yekta ve Taşkın adlı şahısları yakaladık dedi. Polis Hira'ya operasyonda gösterdiğiniz cesaretten dolayı sizlere teşekkür ederiz dedi. O anlarda Orhun az geride onları dinliyordur. Orhun içinden konuşarak Hira Yekta'yı yakalatmak için benden uzak durmak istemiş dedi. Polis Hira'ya kocanız Yekta hastanede yoğun bakımda tedavi altında dedi. Polis Hira'ya müsait bir zamanınızda sizden ifade alacağız dedi ve oradan ayrıldı.
Polis gittikten sonra Orhan Hira'nın yanına gitti. Orhan Hira'ya Yekta ile gitmenin sebebi senin tasarladığın planın parçası olduğunu öğrendim dedi. Hira Orhun'a evet bu planı uygulamak için böyle yapmak zorundaydım dedi. Orhan Hira'ya neden benden yardım istemedin, o çıldırmış bir adamdı dedi. Orhun Hira'ya o cani adam öz kızının kafasına silah dayayacak kadar kötü birisidir dedi. Orhan Hira'ya Yekta'nın evine geldiğim zaman bu sebepten dolayı beni kovdum değil mi dedi. Hira Orkun'a üzgünüm ama o cümleleri kullanmak zorundaydım dedi. Hira Orhun'a Yekta'dan kurtulduk artık kızımla yeni bir hayat kuracağız dedi. Orhun Hira'ya buna saygı duyarım ama her zaman sana destek olacağımı bil dedi. Diğer tarafta ise Afife odasında Sultan ile sohbet ediyorlardır. Sultan Afife'ye avukat Haldun'un arabasına uyuşturucu koydum ve polise ihbarda bulundum, polis de onu tutukladı dedi. Sultan Afife'ye ayrıca avukat Haldun'un hapishanede konuşmasını engelleyecek adamlarımız var dedi. Afife avukat Haldun sorununu halletmiştir. Diğer tarafta ise dakikalar geçmiştir ve Sahra uykusundan uyanmıştır. Hira Sahra'ya çorba içirmeye çalışıyordur fakat Sahra mutsuzdur. O esnada odaya Orkun girdi ve Sahra'nın yanına oturdu. Orhun Sahra'ya bir süredir kötü olaylar yaşadın, kötü insanlarla karşılaştın ama son yaşadığın olay seni çok üzdüğünün farkındayım dedi. Orhun Sahra'ya bazen sevdiğimiz kişiler bizleri üzer ve hayal kırıklığına uğratır dedi. Orhan Sahra'ya şunu bil ki bu olayda ne senin suçun ne de annenin suçudur, ağlamak istiyorsan ağla dedi. Sahra Hira'ya anne benim babam kötü bir adam mı dedi. Hira Sahra'ya baban hasta hem de çok hasta ama artık o bizden uzak olacak dedi. Öte yandan Defne ofisindedir ve Orhun'un evlenme teklifini düşünüyordur. Bir müddet sonra ofise Zerrin giriş yaptı. Zerrin Defne'nin düşünceli ve dalgın olduğunu fark edince ne olduğunu öğrenmeye çalıştı. Zerrin'in ısrarı sonucu, Defne Zerrin'e Orhun'dan bir evlenme teklifi geldiğini söyledi. Zerrin sevinçten Defne'ye sarılmak istedi fakat Defne Zerrin'e gelen teklifi kabul etmedim dedi. Zerrin'in gülümseyen suratı bir anda somurtmaya başladı. Zerrin Defne'ye neden Orhun'un evlilik teklifini kabul etmiyorsun dedi. Defne Zerrin'e Orhun'la yapacağım evlilik bir mantık evliliği olacak dedi. Defne Zerrin'e Orhun beni sevdiği için evlilik teklifinde bulunmadı dedi. Zerrin Defne'ye Orhan seni sevmese de sen onu seviyorsun dedi. Zerrin Defne'ye ileride Orkun seni sever ve sana aşık olur dedi. Zerrin Defne'ye evlilikte neler yaşayacağını bilemezsin ama Orhun artık bir aile kurmak istiyor dedi. Zerrin'in mantıklı cümleleri Defne'nin kafasını karıştırmıştır. Defne ise gelen evlilik teklifini kabul etmemekte kararlıydı ama Zerrin'den gelen öneriler fikrini değiştirecektir. Öte yandan Yekta hastanede tedavi altındayken gözlerini açtı ve Orhun Demirhanlı diyerek sayıklamaya başladı. Bu durum bir hemşire tarafından fark edildi. Hemşire Sahra'nın bulunduğu odaya gitti. Hemşire Orhun'a Yekta Bey sizinle görüşmek istediğini söyledi dedi. Birden Hira'yı korku kaplamaya başladı çünkü Yekta, Hira'nın sırrını Orhun'a anlatabilirdi. Orhun Yekta'nın yanına gitmeye kalkışınca Hira bir anda Orhun'u durdurdu. Orkun şaşkın bir şekilde Hira'ya ne oldu dedi. Hira Orhun'a Yekta'nın yanına boşuna gitme, o senin canını sıkan cümleler kullanır dedi. Orhun Hira'ya merak etme, o hiçbir şekilde canımı sıkamaz dedi ve Yekta'nın odasına doğru gitti. Polisin izin vermesiyle Orkun Yekta'nın odasına giriş yaptı. Hemen arkasından Hira da oraya geldi ve açık olan odanın kapısında durup onları izlemeye başladı. Orhan Yekta'ya benimle konuşmak istemişsin ama önce benim sana söyleyeceklerim var dedi. Orhun Yekta'ya yaptıklarının bedelini ödeyeceksin, sen kızının başına silah dayayacak kadar alçak ve pislik birisisin dedi. Orhun Yekta'ya hapisten çıkmaman ve orada çürüyüp gebermen için elimden geleni yapacağım dedi. Yekta kısık bir ses tonuyla Orkun'a sus da beni dinle dedi. Orhun Yekta'nın ağzındaki oksijen maskesini çıkarttı. Hira korkulu bir şekilde onları izlemeye devam ediyordur.